Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç hamur açmamış olanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği çıtır çıtır ve çok lezzetli bir el açması börek yapıyoruz. Hemen işimize iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. Bunun için 1 yemek kaşığı kadar tereyağını uygun bir tencerede eritelim. Ardından üzerine 500 gram kadar orta yağlı dana kıyma ekleyip kıymanın rengi tamamen değişip kavruluncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Eğer kıymanız çok yağlı ise yağ kullanmayabilirsiniz veya tereyağını yerine sıvı yağ da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kıyma tamamen kavrulup suyunu salıp geri çekinceye kadar pişirdikten sonra üzerine 2 adet yemeklik olacak şekilde doğradığımız kuru soğanı ekleyelim. Bu aşamada üzerine birazcık da tuz ilavesi yapalım ki soğanlar diriliğini daha da çabuk kaybetsin. Daha sonrasında iç harcınıza tuz eklemeyin sakın. Çok fazla tuzlu olabilir. Önce şöyle güzelce karıştırdım. Ardından kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 2-3 dakika bu şekilde pişirdim. Birazcık yumuşadıktan sonra yani o diriliğini kaybettikten sonra üzerine 2 adet de ince ince doğradığım kapya biberi ilave edip karıştırıyorum. Yine bu aşamada tencerenin kapağı kapalı bir şekilde birkaç dakika pişirmiştim. Videoyu çok fazla uzatarak aşırı detaya girmek istemedim. Kendiniz yaparken aşamalı olarak yapmayı ihmal etmeyiniz. Ardından 1 adet patatesi önce rendeledim. Suyunu güzelce sıktım. Üzerine ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Patatesi kesinlikle sulu bırakmayın. Aksi takdirde içerisinde haşlanmış bir tat ve görüntü oluşabilir ve de iç harcınızı fazlaca sulandırabilir. O yüzden önce sıkın güzelce, ardından içerisine ilave edin. İnanın bu şekilde çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Yine 2-3 dakika tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirdim. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Ardından ocağı kapattım. Üzerine 1 tutam kadar ince kıyılmış maydanoz ve baharat ekliyorum. Baharat olarak tatlı kırmızı biber, pul biber ve de karabiber kullandım. Sevdiğiniz veya yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen soğuması için bir kenara alıp geçiyorum hamurumu hazırlamaya. Hamur için toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabına aldıktan sonra üzerine 1 silme yemek kaşığı kadar tuz ekleyip önce unu ve tuzu güzelce karıştırdım. Ardından orta kısmına bir çukur açarak üzerine azar azar su ekleyerek karıştırıyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un için 2 su bardağı kadar su kullandım. Kullandığım su bardağımın ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hangi bardak ile unu ölçecekseniz mutlaka o bardak ile de suyu ölçmeyi ihmal etmeyiniz. Hamuru kaşıkla karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra elimle biraz toparladım. Ardından tezgahın üzerine aldım ki yoğurması daha da kolay olsun. Ve bu şekilde 6-7 dakika boyunca tamamen pürüzsüz ve elastik bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ettim. Eğer stand mikseriniz var ise yani hamur yoğurma makineniz varsa onu da 3-5 dakika yoğurursanız yine aynı şekilde güzel bir kıvam alacaktır. Şöyle sonuç olarak hafif ele yapışan, ne çok yumuşak ne de sert olmayan bir hamur elde ettim. Ardından eşit parçalar halinde kesiyorum. Hamurlarımızı çok küçük yapmayalım. Daha sonra 2 katlayıp açacağımız için birazcık büyük olsunlar. Ortalama bir yumurta boyutunda, hatta yumurtadan büyük küçük bir patates gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi kestiğimiz hamurları elimizle bezeler haline getirelim. Toplamda 10 adet beze elde ettim. Hemen şöyle kenara alıyorum ve hiç bekletmeden bir merdane alarak azıcık altına azıcık üstüne un serpiştirip merdane ile hamuru genişletiyorum. Bu aşamada lütfen şöyle düşünmeyin. Hani oklava merdane yoktu. Bu açmadan sayılmaz bence. Çünkü gerçekten çok kolay. Yani çocuk oyuncağı gibi bir şey. İleri geri yapıyorsunuz ve hızlıca hamur açılıyor. Ama oklava tabii ki de öyle değil. Hem el alışkanlığı
kolay, pratiklik ve de gerçekten birazcık beceri isteyen bir şey ama merdaneyi herkes kullanabilir, kolaylıkla hazırlayabilir diye düşünüyorum. Hemen tamamını açtıktan sonra yağımızı hazırlayalım. 100 gram kadar tereyağını erittikten sonra dibindeki ayranı içerisine gelmeyecek şekilde uygun bir kaba alalım. Ardından üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştıralım. Hızlıca hemen bir borcam alıp içerisini güzelce yağlayalım. Borcam yok ise herhangi derin bir kase, kap da olur. Hamurlardan bir tanesini içerisine alıp üzerini tekrardan güzelce yağlayalım ve bu şekilde elimizdeki hamurlar bitinceye kadar devam edelim. Lütfen hamurun her tarafını eşit ve güzel bir şekilde yağlamayı ihmal etmeyelim ki daha sonrasında hamurlarımız birbirlerine yapışmasınlar. Sonuncu hamuru da yerleştirdikten sonra geriye kalan yağın tamamını üzerine gezdirelim. Bu şekilde kenarındaki yağları alabilmek için ben genellikle her zaman böyle borcam kullanmayı tercih ediyorum. Sizler de o şekilde yaparsanız daha da kolay olur. Üzerini kapatalım ve oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirelim. Eğer hava soğuk ise biraz fazla da dinlendirebilirsiniz. Bir şey olmaz. Ama hava sıcak ise çok fazla dinlendirmenizi tavsiye etmiyorum. Hamur kendini çok fazla salabilir. Hemen hızlıca oklavanın üzerine aldım ve bu şekilde elimle genişleterek açmaya başlıyorum. Hamuru 2 kat şeklinde oklavaya almayı unutmayın ve de işlem öncesinde mutlaka tezgahınızı yağlayın. Elimizle hafif şöyle çekiştirerek açmaya devam edelim. Oklava bu aşamada bize destekçi olacaktır. Yani oklavayla açmıyoruz aslında. Bu şekilde çekiştirerek daha da büyütebilirsiniz. Yırtılmaya başlayıncaya kadar açmaya devam edelim. Kenarlarını da elimizle birazcık inceltelim bu şekilde. Ve artık yeteri kadar açtık. Hemen hızlıca üzerine iç harcından gezdirelim. Elimizle mutlaka güzelce yayalım. Kıymalı iç harcı olduğu için kıymalar birazcık içerisindeki yağ donduktan sonra birbirlerine yapışabiliyorlar. Her tarafına güzelce eşitledikten sonra baklava diyecektim. Oklavanın ucundan tutarak bu şekilde rulo yapalım. Sanki sarma baklava gibi. Burma baklava gibi, ismini de unuttum bir anda. Burma baklava gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bir şekil veriyoruz. Hızlıca güzelce saralım. En ucuna geldiğinde hamuru daha da inceltmeyi unutmayalım ki kalın düşmesin. Ben kenarındaki kalın kalan kısmı, yani hamuru her zaman olduğu gibi çıkardım. Çıkarmadan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben genellikle çok daha iyi olması için, içerisinde herhangi bir kalınlık olmasın diye çıkarmayı tercih ediyorum. Şimdi oklavanın her iki tarafından tutalım. Biraz büzüştürüp hamuru çıkartalım. Ardından hemen hızlıca tepsimizin içerisine yerleştirelim. Ve geriye kalan 9 adet hamurumuza da aynı işlemleri uygulayalım. Hem 2 katlı olduğu için hem de oklavadan destek aldığımız için gerçekten diğer açma yöntemlerine göre çok daha pratik oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada eğer ben bunu da yapamam, çok daha kolay tarifler istiyorum veya daha da zor tarif olsun, ben onu da yaparım derseniz kanalımda çeşit çeşit hem zorlu hem kolaylı çok lezzetli börek tariflerim, yemek tariflerim, tatlı tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek diğer tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Eminim faydalanabileceğiniz birçok tarif mevcuttur. Şöyle bu arada hamurların kenarındaki hamurlar, yani böreklerimiz
böreğimizin kenarından çıkan bu hamurlar ile daha önce bir değerlendirme videosu çekmiştim. Dilerseniz YouTube'un arama kısmına Biyolog Anne Mutfak'ta börek kenarı işte hamurları değerlendirme, böreklerden artan hamurları değerlendirme diye bir başlık ile daha önce paylaşmıştım. O başlığı yazarak da videosunu izleyebilirsiniz veya açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan da görüntüleyebilirsiniz. Hemen tamamını hazırladım. Tepsiye aldıktan sonra üzerlerine birazcık yine tereyağı gezdirdim. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Direkt fırına verip pişirebilirsiniz. Veya üzerinin çıtır olmasını istemezseniz süt veya yumurta karışımı da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben üzerine tereyağı eklerken daha çok seviyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce pişirdim. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok lezzetli oldu. Kat kat aynı içerisi de baklava gibi oldu. Muhteşemdi gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yeni videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.